Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu sevimli uyku arkadaşının yapılışını anlatmaya çalışacağım. 3 renk ip kullandım gördüğünüz gibi. İple ilgili, ipin içeriğiyle ilgili bilgileri aşağıya açıklama bölümüne yazacağım. Normal kollarımızı, kafamızı, kulağımızı vesaire tığ ile yaptıktan sonra ben battaniye ve şapkayı şişle çalışmayı tercih ettim. İsterseniz siz yine tığ ile yapabilirsiniz. Battaniyem için 3,5 numara, şapka için ise 3 numara şiş kullandım. Yine dediğim gibi açıklama bölümünde belirteceğim. Şimdi hazırsanız isterseniz yapılışına geçelim. Evet, sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi çekiyorum buradan. Şimdi her bir sık iğnemin içerisine, tepesine daha doğrusu 2 defa batacağım. Yani 6 sık iğnenin her birine 2 defa battığım zaman tepelerine 12 tane sık iğneye ulaşacağım. Bunu yaparken şurada en başlangıçta yaptığınız sık iğnenin tepesine bir tane ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Karıştırmamak için sıra başlarını yerleştirirseniz daha iyi olur. Her bir sık iğnemin içerisine 2 defa batıyorum. 2 defa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şu kısa ipi de burada yürütüyoruz bu arada. 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, toplamda 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi sık iğnelerimin tepesine bir tek bir çift olacak şekilde batıyorum. Toplamda bu sıranın sonunda 18 tane sık iğneye ulaşacağım. 1 tek battım. 2 3 buraya çift batıyorum bakın. Sonra 4 tek battım. 5 6 çift battım. 7 8 9 10 11 12 buraya çift battım. 13 14 ve 15 16 17 ve 18. Evet, toplamda şimdi 18 sık iğneye ulaşmış oldum. 4. sıramda 2 tek bir çift olmak üzere 24 tane sık iğneye ulaşana kadar örüyorum. Bakın,
Böyle sık iğnemin iki tanesinin tepesine birer kez batıyorum. Bir, diğerine iki. Sonra bakın üçüncüye iki kez batıyorum. 3 ve 4. Yani iki tek, bir çift batıyorum. 5, 6, pardon, tek batacağım. 5, 6, 2 tek battım. 7, 8, bir çift battım. Bu şekilde 24 sık iğneye ulaşana kadar örüyoruz. Evet, şimdi hepsini tek tek göstermek istemiyorum. Dördüncü sırada 2 tek bir çift 24 sık iğneye ulaştıktan sonra 5. sırada 3 tek bir çift batarak sık iğnelerimizin tepesine 30 sık iğneye ulaşıyoruz. Buraya da yazıyorum zaten söylediklerimi. 5. sırada, pardon, 6. sırada 4 tek bir çift 36 sık iğne, 7. sırada 5 tek bir çift 42 sık iğne, 8. sırada 6 tek bir çift 48 sık iğne, 9. sırada 7 tek bir çift 54 sık iğne ve 10. sırada 8 tek bir çift 60 sık iğneye ulaşana kadar bu şekilde örüyoruz. Sizler de bu şekilde ördükten sonra 60 sık iğneye ulaşıp tekrar buluşalım. Evet, şimdi 60 sık iğneye ulaştım. Bakın şuraya başlangıcıma bir ilmek belirleyici yerleştirmiştim. Onu çıkarıyorum. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bir tane. Artık arttırma yapmıyorum. 11. sıradan itibaren, yani toplamda biz 10 sıra örmüştük. 11. sıradan 18. sıraya kadar 8 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan birer sık iğne yapıyorum her bir sık iğnemin tepesine. Burayı da göstermeme gerek yok çünkü hiçbir arttırma yok. 8 sıra boyunca 18. sıraya kadar, 11. sıradan 18. sıraya kadar hiç arttırma yapmadan tek sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnemin tepesine tek sık iğne yapıyorum. Yani 60 sık iğneden devam ediyorum. 11-18 arası 60 sık iğne şeklinde devam ediyorum. Evet, 18. sıraya kadar 66 sık iğne olarak ördük. Şimdi 19. sıradayız. 19. sırada şöyle yapıyoruz. O yanak kısmı var. Yanak kısmı için biraz arttırma yapacağız. Yani burada artık 9 tane tek, bir tane çift örüyoruz. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 8 ve 9. 9 tane bakın tek sık iğne yaptım. Şimdi 10'uncuyu çift yapıyorum. 1, 2, 10. sık iğnemin tepesine 2 kez batıp 2 kez oraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir 9 tane örüyorum. Tekrar 10'uncuya 2 sık iğne yapıyorum. Bu arttırmanın sonucunda 66 sık iğneye ulaşacağım. 66 sık iğneye ulaştıktan sonra da bakın burası 19. sıraydı. 20 ve 21. sıraları da 66 sık iğne üzerinden öreceğim. Yani 21 ve 20 ve 21. sıraları hiç arttırma yapmadan 66 sık iğneye ulaşmıştım ya, o şekilde öreceğim. Ondan sonra o şekilde örelim, sonra tekrar buluşalım. Evet, 19. sırada 9 sık iğne bir arttırma yaparak 66 sık iğneye ulaşmıştık. Sonra da 20 ve 21. sıralarda da hiç arttırma yapmadan bu 66 sık iğne üzerinden örmüştük. Şimdi ise 22. sıradayız. Artık azaltmalarımıza geçeceğiz. Arttırma işlemlerimiz bitti. Azaltmalara geçeceğiz. Şimdi
22. sırada 9 tane sık iğne yapıyoruz. Yani 9 tek örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Şimdi orayı gösterelim. Şimdi 9 tane sık iğnemi yapıyorum öncelikle. 1, 2, 8 ve 9. Evet, 9 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi şöyle yapıyorum. Bakın şu ön kanatlardan 2 tanesini şöyle alıyorum. Ön kısımlarından. Şöyle yapıp içinden geçiriyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapmış oluyorum yani. Görmüş olduğunuz gibi bir tane eksilttik. 2 tane sık iğnenin ön kanatlarından alıp içinden geçirip bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi yine 9 tek bir tane eksiltme yapıyoruz. Yine aynı işlem. Tekrar bir kez daha gösterelim. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. Söylemiş olduğum gibi şöyle ön kanatlarından 2 tane sık iğnenin yan yana aldım. İçinden geçirdim ve buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıranın sonunda eksiltme yaptığımız için 60 sık iğneye ulaşacağız. Bu sıranın sonuna kadar örelim. 60 sık iğneye ulaşalım. Evet, 9 tek bir eksiltme yaparak 60 sık iğneye ulaştık. Şimdi 23. sıradayız. Bu sefer 8 tek bir eksiltme yaparak toplamda 54 sık iğneye ulaşacağız. Onu da şöyle yine bir kez göstereceğim. 8 tane tek sık iğne yapıyoruz. 2 3 7 ve 8. 8 sık iğnemizi yaptıktan sonra 9'uncuyu bir eksiltme yapıyoruz. Ön 9'uncu ve 10'uncu sık iğneleri bakın şöyle ön kanatlarından aldım. İçinden geçirdim. Ve böyle bir tane sık iğne olarak oluşturdum. Burada bir eksiltme yaptım. Bu işlemi tekrar ediyoruz. 8 sık iğne sonra bir eksiltme şeklinde devam ettikten sonra söylemiş olduğum gibi 54 sık iğneye ulaşıyoruz. Daha sonra artık bu kısmı tekrar anlatmayacağım. Çünkü tekrarlayan bir işlem var ortada. Nasıl ki buradan arttırma yapa yapa gelmiştik. 60 sık iğneye ulaşmıştık. Sonra tekrar 9 sık iğne bir arttırmayla 66 sık iğneye ulaşmıştık. Şimdi de eksiltme yaparak 60, 54, 48 şeklinde yavaş yavaş eksilterek yine 6 sık iğneye ulaşacağız. Ekrana da yazıyorum zaten. Yazdığımın üzerinden talimatları takip ederek 6 sık iğneye ulaşacağız. Demiş olduğum gibi 54, 48, 42, 36 şeklinde azalta geleceğiz ve burada kapatacağız. Ancak kapatma işlemini yapmadan önce elyaf doldurmamız gerekiyor içine ve bu kısmı çok daraltmadan yani bir 24 sık iğneye ulaştığımızda veya 30 sık iğneye ulaştığımızda yavaş yavaş içine elyaf doldurmaya başlayalım. Sonra kapatmadan yine tekrardan biraz elyaf doldurabiliriz. Bu şekilde yapalım. 6 sık iğneye gelip sonra kapatacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi azaltmalarımı yaptım. Buradan artık bunu sabitleyip şuradan ipimi uzunca bırakıp kesiyorum. Dikiş konusunda nasıl yapacağım ona göre karar vereceğim.
Şöyle uzunca bıraktım. Ve evet, kafa kısmı hazır. Şimdi kol, burun ve kulakları yapacağız. Kolla başlıyoruz. Evet, kol için yine sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı şöyle kapattım. Şimdi her bir ilmeğin üzerine çift batarak 12 tane, pardon, her bir sık iğnenin üzerine çift batarak 12 tane sık iğne oluşturuyoruz. Evet, bir sık iğnemi yaptım. Sonra tekrar aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 defa battım. Şimdi 3 4 11 ve 12. Evet, 12 tane sık iğneye ulaştım. Şimdi 3. sıradan 27. sıraya kadar hiç arttırma yapmadan 12 sık iğne şeklinde öreceğiz. Kolumuzu oluşturacağız. Evet, bu şekilde bakın kolumuz oluştu. Şöyle fazla yükseltmeden içine biraz elyaf dolduralım. Geri kalanları da sonradan doldururuz. Zaten ben şu üst kısma doldurmayacağım. Sadece şu alt kısma dolduracağım. Üst kısım şöyle esnek olsun istiyorum birazcık. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, kol kısmını bitirdik. Şimdi burun ve kulak yapımındayız. Burun ve kulak aynı şekilde yapılıyor. Burunu yapıp şöyle katladığımızda kulak yapmış oluyoruz. O yüzden sadece bir kez göstereceğim. Zaten ben tek kulak yapacağım. Diğer kulağın oraya şapka geleceği için ben sadece tek kulak yapacağım. Siz şapka yapmayacaksanız veya yine de kulak 2 tane olsun istiyorsanız 2 tane yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burun için yine sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra her bir sık iğnemin tepesine 2 defa batarak 12 sık iğneye ulaşıyorum. Evet, 12 sık iğneye ulaştıktan sonra yine aynı işlemleri yapıyoruz aslında. Buraya da tekrar yazıyorum. Sonrasında bir tek bir çift yaparak 18 sık iğneye, 2 tek bir çift yaparak 24 sık iğneye, 3 tek bir çift yaparak da 30 sık iğneye ulaşıyorum. 30 sık iğneye ulaştıktan sonra da 2 sıra hiç arttırma yapmadan, arttırma eksiltme yapmadan örüyorum ve böylelikle de burun kısmını da bitirmiş oluyorum. Evet, şimdi kulak ve burun kısmını da bitirdim ben. Zaten aynı demiştik. Sadece burnu farklı renkle ördüm. Kulağı da şöyle bakın aynısı aslında. Şöyle ne yapıyoruz? Kıvırıp bu şekilde buraya dikeceğiz. Bu şekilde olacak. Şimdi şu anda kulakla işim yok. Burnu şöyle ortaya bir yere sabitledim. Bakın nereye sabitlemişim onu da göstereyim. Şuradan saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.'nın üstünde tam şu anda. Yani o değişebilir. Sizin yaptığınız büyüklüğe göre, yani kullandığınız tığ numarası, ip numarası mesela değişebilir. Belki
burnu bir sıra daha fazla örebilirsiniz veya kulağı bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Kullandığınız ipliğe göre o değişebilir. O yüzden yerleştirmesi de değişebilir. Yani şöyle göz kararı ortadan ben şuraya bir sabitledim bunları. Şimdi gözleri yapacağım. Şöyle uyku modunda göz olacak. Gözleri yapacağım için bunu sabitlemek istedim ki şöyle gözlerin ayarını yapabileyim. Bunu sabitledikten sonra bakın kaçıncı sırada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sırada da bakın şurada gözlerimi yapacağım ve buradan şöyle gelecek gözler, öyle düşünün, şöyle şu tarafa doğru. Bunun ortaladım, öyle düşünün, iki göz arasını ortaladım. İki göz arasına da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne var. Şimdi şöyle yaptım. Bakın ince ipimi 4 kat yapıp iğneme geçiriyorum. Şöyle alttan bir yerden batıp şu iğnenin olduğu yerden çıkacağım. Bir saniye. Evet, iğnemin olduğu yerden çıkıyorum. Bakın iğneyi de alalım oradan. Evet, iğnemin olduğu yerden çıktım. Şöyle şurada biraz bırakıyorum. Şimdi iğnemin olduğu yerin bir altındaki sık iğne, bakın şurası. 1, 2, 3. Bakın şuradan çıktım ya. 3 alt çaprazından çıkacağım tekrardan. Yani batacağım iğneyi. Öyle düşünün. Bakın şöyle bir altındaki, şöyle görüyorsunuz. 1, 2, 3 çaprazdan batıyorum. Onun hemen sağ çaprazından çıkıyorum. Bir saniye. Evet, onun sağ çaprazından çıkıyorum. Evet, bu şekilde battıktan sonra bakın tekrardan aynı yere batıyorum. Bu sefer şurası var ya, bunun hemen yanındaki kısımdan çıkıyorum. Çapraz değil bakın. Hemen yanındakinden. Aynı yerden battım. Hemen yanındakinden çıkıyorum. Böyle oluştu. Şimdi tekrar aynı yere batacağım ve buradan çıkacağım. İkinci gözümün oradan. Şimdi bu tarafa doğru yapacağım. Aynı yerden batalım. İkinci gözüm için işaretlediğim yerden çıkıyorum. İğnemi de çıkartıyorum oradan. Evet, çıktım. Gördüğünüz gibi bakın buradaki göz oluştu. Şöyle biraz düzeltebilirsiniz. Evet. Burada o uyku modunu vermiş olduk. Şimdi yine aynısı bakın. Hemen bir altındakinden 1, 2, 3 çaprazından çıkıp yani iğneyi batırıp hemen sağ çaprazından çıktım. Ay pardon, sol çaprazından, üst sol çaprazından çıkıyorum. Çıktım. Şimdi ne yapıyorduk? Tekrar aynı yere batıp bu sefer buradan çıktığımız yerin hemen bir yanındaki kısımdan çıkıyorduk. Evet, bunu da yaptım. Ve şimdi de yine aynı yerden batıyorum. Yani şuradan tekrardan batıyorum. Ve şu
ilk giriş yaptığım yer vardı ya, oradan çıkacağım. Bir saniye. Evet, ilk giriş yaptığım kısımdan çıktım. Evet, görmüş olduğunuz gibi göz kısmımız oluştu. Bunu da şuradan bağlayacağım ve içinden geçirip orada saklayacağım. Bu şekilde gözlerimizi yaptık. Şimdi diğer parçalarını tamamlayalım. Evet, şimdi burun kısmını şöyle bir tekrardan yerleştirdim. Şöyle de görebilirsiniz. Bakın gözden ne kadar uzaklıkta olduğunu. Şimdi sabitlemesini yapacağız. Bakın şuradan kısa bıraktığım ipimi, yani bunu ördükten sonra, burnu ördükten sonra uzun bir ip bıraktım dikmek için. Onu şöyle şuradan bir kere kafadan aldım. Orayla birleştirdim. Sonra tekrar bakın şöyle bundan alıyorum. Burundan. Ve şöyle yine kafadan geçiriyorum, sabitliyorum tekrardan. Altta tabi şeyler var. Elyaflar olduğu için elyaflara takılıyor ve biraz zor geçiyor iplik. Bu şekilde bakın yine şuradan aldım. Şu ipimle karışmasın. Tekrardan bakın kafadan şuradan çıktım bir yerden. Bu şekilde sabitlemeye devam ediyorum. Tabii yani az bir miktar kala kapatmamızda içerisine yine elyaf dolduralım bir miktar, yeteri kadar. Bu şekilde sabitleyelim. Sonra tekrar kulağı sabitlemeyi gösterelim. Evet, şimdi kulağı sabitliyoruz. Kulağı da şöyle göz kararı yine bir yere sabitledim. Bakın nereden sabitlemişim. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnenin tepeden saydığımda oraya şöyle sizde yakışan bir yere sabitlerseniz sonrasında diğer kısımlarına geçeceğiz. Evet, bu şekilde yine burnu sabitlediğimiz gibi kulağımıza da bir iğne geçirdik. Şöyle şuradan bir yerden bakın. Şöyle ilk olarak kafadan bir sabitliyoruz. Şu alttaki ipimi de kesecektim ama kesmedim, onu hala duruyor. Evet, bunu buradan böyle sabitledik. Evet, bakın kulaktan aldım şöyle bir tane. Şuradan kafadan aldım bir tane. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi elyaf dolduğu için oradan bir sıkışma yapıyor iplik. O yüzden rahat gösteremiyorum. Biraz da uzun bırakmışım ipliği. Bu şekilde. Evet, bakın tekrar sabitledim burayı. Bakın almadığım yerler gözüküyor zaten şurada. Almamışım. Bunu tekrar şuradan alıp şuradan diğer alacağım kısımdan çıkıyorum.
Evet, bu şekilde kulağımıza sabitliyoruz. Kulağa zaten elyaf doldurmayacağız. Bu şekilde hem ön tarafını hem de arka tarafından sabitleyelim. Sonra şu kısma, burnuna bir şöyle işleme yapacağız. Ve şapkasını, battaniyesini yapıp kollarını dikip sonra bitireceğiz. Evet, şimdi şurada burnundaki detayı yapacağız. Şuradan kafanın alt kısmından ipimi geçirip şöyle orta kısmın çok az üstünden çıktım. Şöyle aşağıda biraz ip bıraktım. Şöyle batıyorum, çekiyorum, çıkıyorum tekrar. Üstten batıp aynı yerden çıkıyorum. Bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Evet, şu kısmı yaptıktan sonra şu çizgiyi de göstermiştim aslında ama video kayda girmemiş. Ben de alt kısımda bağlamış bulundum orayı. Bakın, şöyle orta noktadan çıkıp buradan şu kısmı böyle tekrar aynı yerden çıkmıştık, hep girip tekrar aynı yerden çıkmıştık. Şimdi buradan çıktığımızda şu aşağı noktadan girip arkadaşlar, tek kat yapmak isterseniz bakın, buradan çıktığımızda şu alt noktadan girip kafanın altından çıkıyorsunuz. Ben çift kat yaptım. Burayı böyle 2 kez geçtim. Buradan battığımda şu aşağı noktadan çıktım. Şurada da ipimi bağladım. Bunu aynı noktadan, bakın, giriş yaptığımız noktadan çıkıp ipimizi orada bağladık ve içine saklayacağız. Kafanın içerisine saklayacağız. Burun detayını da bu şekilde yapmış olduk.